Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Meşe ya da Latince adıyla Quercus, kayıngiller yani Fagaceae familyasından Kuzey Yarımküre'ye özgü olan ve 600 üyesi bulunan bir ağaç ailesidir. Meşe türlerinin bir arada en fazla görüldüğü yerler Kuzey Amerika ve Çin'dir. Bilinen meşe türlerinin neredeyse yarısı sadece bu iki bölgede bulunur. Ülkemizde meşenin 18 türü doğal olarak yetişir. Türkiye'de orman denince akla ilk gelen ağaç meşedir. Meşe pek çok ormanlık alan için yüksek önem taşıyan türlerdir ve genellikle fundagiller yani Ericaceae ile bir arada yetişirler. Mantar severlerin gözdesi trüf mantarları sadece meşeliklerde ağaç kökleri üzerine yetişebilir. Karasinek kapan yani Physedula hippoloca kuşu sadece meşe ağacını yuva olarak kullanan bir kuş türüdür. Fakat ne yazık ki tüm dünyada meşelikler yapılaşma, tarım ya da hayvancılık yüzünden hızla yok ediliyor. Bu tür bir meşe kıyımına ben de geçtiğimiz yıllarda yaşadığım Çekmeköy'de şahit oldum. Yeşil alan düzenlemesi gerekçesiyle küçük bir ekosistem özelliği gösteren meşe koruluğu inşaat kepçeleriyle dümdüz edildi. Son bilimsel araştırmalara göre 78 adet meşe türü bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Üstelik muhtemelen bu araştırmanın kapsamadığı daha pek çok tür de aynı şekilde hızla yok oluşa sürükleniyor. Meşe ağacını tanımanın en doğru yöntemi oldukça karakteristik olan yapraklarına ve meyvelerine yani meşe palamutlarına bakmaktır. Meşe yapraklarının kenarları genellikle loblu, bazen dişli ya da düz olabilir. Yapraklar ağacın dallarına spiral olarak dizilidir. Meşenin kışın yaprak döken türleri olduğu gibi yaprak dökmeyen türleri de bulunur. Meşe türleri genellikle kuruyan yapraklarını tıpkı gürgen ve kayın ağaçlarında olduğu gibi kışın dökmeden uzun süre dallarında taşırlar. Baharda meşe hem erkek hem de dişi çiçeklerini açmaya başlar. Ağacın erkek çiçekleri kayın, söğüt, kuş ya da dut gibi kedicik denen formdadır. Meşe palamutları tıpkı yapraklar gibi zehirli bir madde olan tanen asidi barındırır. Meşedeki bu yüksek tanen içeriği aynı zamanda ağacı mantar ve zararlara karşı koruyan bir doğal savunma mekanizmasıdır. Sarımsı kahverengi meşe odununun sağlam ve değerli bir malzeme olması da bundan kaynaklanır. Bu odun yakıldığında yüksek ısı vermesi nedeniyle de değerlidir. Vikingler ahşap gemilerini saplı meşe yani Quercus robur ve sapsız meşe yani Quercus petrea türü meşelerden yaparlarmış. Eskiden ahşap bina yapımında ilk tercih edilen malzeme meşe odunuymuş. Şarap, viski, brandy ve sherry gibi alkollü içeceklerin fermentasyonu için meşe odunundan yapılmış fıçılar kullanılır. Meşe odunu bu fıçılarda bekletilen içkilere değişik tatlar kazandırır. Özellikle pahalı Fransız şarapları Fransız meşesinden yapılmış fıçılarda bekletilir. Yanı sıra Amerikan meşesinden yapılmış fıçılar da şarabın daha uzun süre saklanabilmesini sağlarken dayanıklı ve güçlü bir büke oluşturur. Şarabın kokusunu oluşturan iki özellikten biridir büke. Kullanılan üzüm cinsi şarabın aromasını, kullanılan fermantasyon malzemesi ise şarabın bükesini belirler. Hatta ucuz şaraplara birinci sınıf sütü vermek için fıçılarına meşe talaşı ekleniyormuş. Bu arada şarap şişelerinin mantarları da mantar meşesi yani Quercus suber adlı bir meşe türünün kabuklarından elde edilir. Meşe kabuklarından dericilikte ticari değeri olan bir kimyasal olan tanen de üretilir. Meşe ağacının meyveleri olan palamutlar ağacın türüne göre 6 ile 18 ayda olgunlaşır. Örneğin saplı meşe yani Quercus robur ve Macar meşesi yani Quercus prainetto palamutlarını 6 ayda olgunlaştırabilirken saçlı meşe yani Quercus seris, al meşe yani Quercus rubra ve kanyon meşesi yani Quercus chrysolepsis için bu 18 ay sürer. Meşe yaprak ve palamutları çiftlik hayvanları için zehirlidir. Fakat tek bir hayvan bundan zehirlenmez. Atlarda ve ineklerde böbrek ve mide bağırsak sistemine zarar veren tanen domuzları etkilemez. Hatta sadece meşe palamuduyla beslenen domuzların yetiştirildiği çiftlikler vardır. Meşe palamutları tanenin giderilmesi şartıyla insanlar tarafından da tüketilebilir. Fakat savaş yıllarında açlık nedeniyle meşe palamutlarını tüketen insanların çoğu bunu bilmediklerinden öğüttükleri palamutların ununu kullandıkları için zehirlenmişlerdir. Doğayı tanımanın ne kadar önemli olduğunu küçük ve acı bir örnek. İşte tam da bu nedenle çocuklarınıza sizden sonraki nesillere doğayı tanıtmanız büyük önem taşıyor. Meşe yoğun melezleşme görülen bir ağaç türüdür. Özellikle ak meşelerde bu çok yaygın görülen bir durumdur. Fakat buna rağmen melez bireylerin morfolojik ya da çevresel özelliklerini nasıl olup da korudukları botanik dünyası için hala yeterince araştırılmamış bir konu olarak gizemini korumaktadır.
Bilimsel veriler ne yazık ki hazır kahve gibi çarçabuk elde edilebilecek şeyler değiller ve bazen bunlara erişmek çok uzun zaman alabilir. Örneğin saplı meşe türleri üzerine yapılan gen dizilimi araştırması tam 10 yıl sürmüştür. Meşe ağacı son derece dayanıklı bir ağaç olsa da her ağaç gibi onun da hastalıkları ve zararları vardır. Özellikle mantar, bakteri ve virüs hastalıklarından nasibini alan meşelerde 2009 yılında İngiltere'de ortaya çıkan ve akut meşe çürüğü adı verilen bulaşıcı bir hastalığın nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Bilinen sadece şudur: bu hastalığa yakalanan meşelerin kabuklarında siyahlaşmış öz suyu akıntısı görülür. Düşenin dostu olmaz deyiminin hakkını veren zararlı böcekler ise gövdesi yaralı olan ağaca dadanıp taşıdıkları mantar ve bakterilerle ağacın sonunu daha da çabuklaştırırlar. Meşe ağaçlarında sık görülen zararlardan biri de meşe güvesi tırtılı olan Tortrix viridana'dır. Bu böcek meşenin bütün yapraklarını yiyerek ağacın beslenemeyip kurumasına neden olur. Meşe Yunan mitolojisinde baş tanrı Zeus'un kehanet ağacıdır. Dryad olarak bilinen ağaçları ve bitkileri koruyan ağaç perileri de bu ağaçlarda yaşarlarmış. Yunanca'da da Diris meşe anlamına gelmekteymiş. Kentlerdeki bilge kişilere verilen Druid adı sağlam, sert, bilge anlamlarına geldiği gibi aynı zamanda meşe ağacı anlamına da gelmektedir. İskandinav mitolojisinde ise tanrısal gücün bedenleşmiş hali olan Tanrı Thor'un kutsal ağacıdır meşe. Meşenin bu antik öğreti ve efsaneler içinde yer almasının nedeni insanlarla olan uzun dostluğuna dayalıdır. Dünya üzerinde çok sayıda yaşlı meşe ağacı bulunur. Meşenin 800 ile 1000 yıl arasında yaşayan örneklerine İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'ne rastlanabilir. Bunların en yaşlısı olmasa da belki de en ünlüsü Angel Oak, yani melek meşesi olarak tanınan ve Güney Carolina eyaletinde bulunan Quercus virginiana türündeki anıt ağaçtır. 20 metre boya ve 8,5 metre çapa sahip olan bu ağaç 1600 metrekarelik bir alanı kaplar. Ağaç adını arazinin eski sahibi olan Justice Angel ve eşi Martha Wade Tucker Angel'dan almıştır. Fakat ağacın çok da hazin bir öyküsü var. Amerikan İç Savaşı öncesinde bu ağaç bölgedeki plantasyonlardan kaçmaya çalışan ya da suç işleyen köylerin asıldığı bir ağaçmış. Öyle ki akbabalar ağacın dallarına konar ve asılmış cesetleri ağacın dibine gömülene kadar didik didik ederlermiş. Fakat ağacın altında çok daha eskilere, beyaz adam bu topraklara adım atmadan öncesinde yaşamış olan Hızırdelilere ait mezarlar bile bulunuyormuş. Yerel halk ağacın altında gömülü olanların ruhlarının buradan hiç ayrılmadıklarına, ağacın masum insanların bedenleriyle beslenerek onlarla bütünleştiğine inanıyor. Hatta bu ruhların kanatlı melekler olarak ağacı ziyaret eden kişilere göründüğünü söyleyenler bile var. Ülkemizde de pek çok söylenceye konu olmuş anıt ağaçlar bulunuyor. Fakat bizde genellikle doğu çınarı, sedir ve ardıç gibi yaşlı türlere anıt ağaç olarak değer veriliyor. Çınarın anıt ağaç olarak daha fazla tercih edilmesinin nedeni ise Osmanlı'nın bir simgesi olmasıdır. Osman Bey zamanında alınan her şehrin meydanına çınar ağacı dikilirmiş. Çünkü yaşlı bir bilge kendisine kuracağı devletin ömrünün bir çınar ağacınınki kadar olacağını söylemiş. Çınar ağaçlarının ömrünün ortalama 700 ile 800 yıl civarında olduğu ve hatta bazı çok iyi korunan örneklerin 2000 yaşında olduğu düşünülürse 624 yıl ayakta kalabilmiş olan Osmanlı Devleti'nin bilgenin öngördüğü kadar uzun yaşayamadığı söylenebilir. Yeri gelmişken Bahçıvanlık Okulu'nda çınarın alt türlerinden olan doğu çınarının tüylü top şeklindeki tohum keselerinin bir dalda çok sayıda olduğunu, öte yandan batı çınarında ise bir dalda tek bir tohum kesesi bulunduğunu öğrenmiştik. Hatta bize bitkileri tanıtan değerli hocamız Ahmet Atalık, doğudan gelen ailelerin çocuklarının sayısının batıda yaşayan ailelere göre çok olması benzetmesini kullanmıştı. Bunun aklımızda kalması için. Bu arada anıt meşelere örnek olarak Türkiye'nin en yaşlı ve en kalın meşe ağacı olan Bolu'daki Mamatlar Meşesi verilebilir. Mamatlar Yaylası'nda bulunan bu meşe ağacının 1000 yaşında ve 3 metre çapa sahip olduğu biliniyor. Bu meşe dışındaki anıt meşeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın anıt ağaçlar sitesinden inceleyebilirsiniz. Çoğu zaman sadece nerede olduklarını duyduğumuz bu ağaçların öykülerini dinlemek için belki de oraları bizzat görmek gerek. Diğer yandan maalesef ülkemizde 400 yıllık ağaçların sırf yakacak için kesilebildiğine de şahit oluyoruz. Bunu değiştirebilmek ise sadece eğitimle mümkün sevgili bitki dostlarım. Bu hafta sonu ailece doğaya çıkıp çocuklarınızı daha önce tanımadıkları ağaçlarla tanıştırabilirsiniz. Mesela her yerde görebileceğiniz meşe ağacından başlayabilirsiniz buna. Eğer ağaçları tanımıyorsanız siz de çocuklarınızla beraber öğrenebilirsiniz. Bu hiç de zor değil. İnanın zamanda yolculuk yaparak geleceği değiştirmek mümkün. Nasıl mı?
Eğer genç insanlara doğayı, ağaçları sevdirebilirseniz belki bugünü değil ama geleceği kurtarabilirsiniz.